Merhaba arkadaşlar. Beni tanımayanlar için ben Uğur Ceylan, avukatım. Bu videoda 2024 hedeflerimin yüzde kaçına ulaşabildim? Bunlardan bahsedeceğim. Biraz aslında kişisel hedefler olacak. Bu hedeflere ulaşıp ulaşamadığımı anlatacağım. Öncelikle birinci hedefim 2024 yılında finansal anlamda kendimi geliştirebilmekti. İkinci hedefim ise aslında bu hedefi Mart ayında koymuştum. Yani yılbaşından beri koymuş olduğum bir hedef değildi. YouTube'a çok öncesinde, yani 3-4 sene öncesinde bir başlangıç yap. Ama bu seferki başlangıcım ekonomiyle alakalı. Ama o başlangıcım ekonomiyle alakalı değildi. YouTube'da video çekmeye hevesim vardı. Bundan dolayı videolar çekmeye karar vermiştim. Ama iş dolayısıyla bu videoları çekerken çok fazla zaman harcadığım için yaklaşık 6-7 video hazırladıktan sonra bu videoları çekmeyi bırakmıştım. Ve beklediğim gibi olmamıştı her şey. Yani YouTube ile alakalı maceram çok yolunda gitmemişti. O dönem çektiğim videolar 20-30 izleniyordu. Bu durum benim YouTube videosu hazırlarken harcamış olduğum 5-6 saatlik bir çalışma saatini baz aldığında çok yetersiz kalıyordu. Ve yeterli motivasyonu bulamadığım için aslında o dönem YouTube videoları çekmeyi bırakmıştım. Ve herhangi bir ekipmanım da yoktu. Şimdi ses mikrofonu aldım, kameram var. Daha profesyonel olarak videoyu hazırlayabileceğim ekipmanlarım var. Tabii ki ekipmanlarım profesyonel değil ama kendime göre, yani eskiye göre daha profesyonelim. Nisan'dan beri YouTube maceramda daha donanımlı olarak YouTube'a zaman ayırıyorum ve istikrarı da sağlamaya çalışıyorum. 2024 yılı başlarında arkadaşımla aslında tekrardan video çekelim, çekmeyelim gibi konuları konuşurken bir anda neden olmasın dedim ve Nisan gibi videoları çekmeye başladım. Videolarımı nasıl çekeceğimi, nasıl yayınlayacağımı, bunun montajını nasıl yapacağımı, biz bunlara edit diyoruz, bunları nasıl yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Yine YouTube'a video çekmemi YouTube sayesinde öğrendim ve bu şekilde sizlere video hazırlamayı tercih ettim. Bunun üzerine kamera karşısında karanlık çıkmamak için öncelikle ışıklarımı aldım. Işıklarım geldikten sonra ses iyi olmadığı için mecburen bir yaka mikrofonu almak zorunda kaldım. Ve arkaya şöyle gördüğünüz gibi minik ışıklar koydum ve bu şekilde ekipmanlarımı tamamladıktan sonra artık istikrarlı bir video çekmeye başladım. Aslında benim Mart'taki hedefim istikrarlı bir video çekmekti. Bu istikrarı sağladım çok şükür. Yani bu hedefime teknik anlamda ulaştım sayılır. Ama ikinci hedefim de vardı. Tabii ki yıl sonuna kadar 1000 aboneye ulaşabilme kendi adıma bir hedef koymuştum. Ama üzgünüm, bu hedefe ulaşamayacağım çünkü 900 abonem var. 100 aboneye ihtiyacım var. Bu videoyu izleyenler bu videoya abone olursa hedefime ulaşmam aslında çok da zor değil. 100 abone her türlü sizlerin desteğiyle ulaşılabilir bir hedef. Ama vaktimiz çok az kaldı. Yani bu hedefe muhtemelen ulaşamadığım şeklinde çizeceğim. Ama tabii ki sizlerin karar vermesiyle olacak bu iş. Bazı videolarıma bakıyorum, yani 200-300 izlenmiş ama içeriğine bakıyorum. 20-30 bin izlenmeyi bence hak ediyor diyorum. Ama sonradan anlıyorum ki yani bu herkesin başına gelen bir durum. YouTube'un ilk zamanlarında çok fazla izlenmiyorsun. İster istemez izlenmiyorsun. Bu da aslında senin YouTube ile alakalı bir sınavın. Yani ilk zamanlarda nasıl her şey beklediğin gibi gitmiyorsa, ya her işte olabilir. YouTube'da da hemen her videomda 10-15 bin izlenmen mümkün değil. Benim Mart'tan beri video çekip hazırlayıp YouTube'a yüklediğim videolardan 3000 üstünde olan 4-5 tane videom vardır. Gerisi 3000'in altında. Burayı çok uzatmak istemiyorum aslında ama YouTube konusunda ben hedefime kısmen ulaştım. Sadece abone sayısını tamamlayamadım, yani 1000 abone hedefime ulaşamadım. Ama 2025'teki hedeflerim elbette ki daha fazla olacak. Bakalım o hedeflere de ulaşabilecek miyim? Gelecek sene onun videosunda hazırlarım. Diğer bir hedefim kendimi finans üzerine geliştirmekti. Yani öngörülerimi arttırabilmek istiyordum. Gündemi takip ederek belli şeyleri analiz edebilmek, yani öngörü seviyemi arttırabilmek istiyordum. Ekonomide iki ihtimal vardır arkadaşlar. Yani ya artacak ya çıkacaktır. Ama bir tarafa %60, %70 yapabilirsen bu senin başarılı olduğun anlamına gelir. Bir şeyin 3 ihtimalinden ikisini doğru biliyorsan
bu senin aslında başarılı olduğun anlamına gelir. Tabii bu istatistiği ne kadar arttırırsan senin için o kadar iyidir. Ama bunun da bir ölçütü yok yani. Ama şunu söyleyebilirim. 2024'te düşündüğüm şeylerin büyük bir kısmında yanılmadığımı fark ettim. Örnek veriyorum, kripto paraların artması konusunda arkadaşlarıma, dostlarıma söylemiştim. Ethereum 1500 dolarken Ethereum artacak. Alım için çok güzel zaman. Ondan sonra Ethereum'un arttığını gördüm ve şu anda 3900 dolarlara kadar yükselmişti. Kriptoda öngörüsüzlüğüm şu oldu. Onlardan da ders aldım. Gelecek boğa dönemlerinde ve gelecek senelerde aslında yine bunlar bana katkı sağlayacak bilgiler. Kripto paralarda Bitcoin her zaman önden gidiyor. Örnek veriyorum, Bitcoin 5 katı falan artıyor, altcoin'ler 2 kat falan gidiyor. O ilk dönemlerde bunu es geçtim ve altcoin'lerin Bitcoin'den daha hızlı bir şekilde artacağını düşündüm. Aslında bu da yapmış olduğum kendimce bir hataydı. Öngörüsüzlüktü. Yani daha iyisini düşünebilirdim. Elbette ki tabii ki bunlar benim için tecrübe oldu. O dediğimi biraz daha net açıklayayım. Yani 18.000 dolardan 100.000 dolara kadar Bitcoin yükselmiş. Ama Ethereum 900 dolardan 3.900 dolara kadar yükseldi. Yani Bitcoin aslında daha fazla arttı. Diğer altcoin'lerden de genelinden daha çok arttı. Ama ilerleyen dönemlerde yani boğanın sonlarına doğru Bitcoin daha az gidiyor ve altcoin'ler daha hızlı gidiyor. Oradaki en önemli nokta da şu olacak. İnsanlar bu piyasadan zamanında çıkması gerekiyor. Eğer zamanında çıkamazsan tüm birikiminin çoğunu kaybedebiliyorsun. Böyle durumlar söz konusu olabiliyor. Bu tecrübeleri aslında yaşayarak öğreniyorum ve bunlar benim aklımda yer ediyor ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu nedenle bu doğrular benim için çok önemli. Genel anlamda doğruyu da yakalayabildiğimi düşünüyorum. Düştükçe al stratejilerinde zaman noktasında birazcık yanıldım. Yani örnek veriyorum, yatırım tavsiyesi değildir. 4500 liraya çıkmış bir hisse senedi vardı. İsmini de verebilirim. Borusan Yatırım Holding ve bunun 2250 seviyelerine kadar geri çekildiğinde yani %50 düştüğünde ya alım seviyelerinin geldiğini düşünüyordum. 2300-2400 seviyelerinde ama buradan da 1800'lere kadar bir geri çekilme yaşadı. Hani bunu zaten hiç kimsenin dibi bilme şansı yok arkadaşlar. Yani 2400'lü seviyelere düştüğünde diyordum ki 2000'li seviyelere kadar geri çekilebilir ama tabii 1800'lü seviyelere kadar geri çekilebileceğini açıkçası o kadarını düşünememiştim. Bu noktada da kendimi geliştirebildiğimi düşünüyorum. Şimdi fon kısımlarına bakacak olursam hani bu dönemde YouTube'a başladığım dönemde yeni fonları öğrendim. Videomun altına yazanlar oldu. Şu fonu biliyor musunuz? İşte şu fonlar var. Bu fonları inceleyebilir hale geldim. Yani blok zinciri fonlarını inceleme fırsatı buldum. Araştırmalarım neticesinde çok farklı fonlar olduğunu öğrendim. Yarı iletken fonlar, alternatif enerji fonları ve daha bir sürü fonlar olduğunu gördüm. Ve bu fonları inceleme fırsatı buldum. Bu fonları tanımaya başladım. Fonlar konusunda daha fazla tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Yani bir ilgi alanım oldu aslında benim. Ve boş zamanlarımda da araştırıyorum. Araştırdığım zaman hoşuma giden şeyleri video çekerek sizlere anlatmaya çalışıyorum. Tabii ki vaktim yettiğince arkadaşlar, benim vaktim de sınırlı. Daha fazla öğrenmek beni daha fazla mutlu ediyor. Ya örnek veriyorum, faize hassasiyeti olanların para piyasası fonlarından ziyade kira katılım sertifikası fonlarına yönelmesi noktasında bir tecrübe edindim. Çünkü finansal sistemin dini hassasiyetleri olanların daha fazla kazanmaması için dizayn edilmiş olduğunu düşünüyorum. Zamanında bir hatamdan bahsettim ama bunu başka bir videomda detaylı olarak anlatacağım. Faiz hassasiyetinden dolayı zamanında kredi çekmemiştim ama bunun da farklı yolları varmış. Ya da yine faizsiz yatırım yapmanın farklı yolları olduğunu keşfettim. Çoğu insan bankalarında duran paranın faiz işlemesin diye faiz işlemesin talimatı ile kapatıyor. Ben de kapatıyorum ama bunun farklı bir stratejiyle kısa vadeli kira sertifikası fonlarıyla yine nemalandırabiliyorum. Bu takım çok küçük gibi görünse de çok önemli bilgileri elde ettiğimi düşünüyorum. Hani bunların çoğuna siz de sahip olabilirsiniz ama bunları ben sizlere aktarmaya çalışıyorum. Ve kendimi daha fazla geliştiriyorum ve gitgide de öğrenmeye devam ediyorum. Ya hedefimi aslında bu noktada kendimi geliştirme
noktasında özellikle finansal anlamda geliştirdiğimi düşünüyorum. Ve sizlere de bunu aktarabiliyorum. Bu noktada hedefime ulaştığımı düşünüyorum aslında. Üçüncü ve son hedefim neydi? Yani YouTube'daki takipçilerimle ilerleyen dönemlerde belki ofisimde oturup tanışmak isterdim. Gelen insanlarla belli toplantı günü ayarlamak isterdim. Takipçilerimle oturup bir kahve içmek isterdim. Bu hedefimi gerçekleştiremedim. Neden gerçekleştiremedim? Sebebini size şöyle anlatayım kısaca. Henüz yeterli abone sayım olmadığı için YouTube'dan bir gün belirleyip insanları ofisime çağırırsam bile beni takip eden bu 900 kişiden tahminim yaklaşık 100 civarı bulunduğum ildedir ve bu 100 kişiden de bir kişi, örnek veriyorum, davetime olumlu cevap verse ve bu 900 kişiden davetime cevap veren 100 kişiden bir kişinin de işi çıksa o gün toplantıya katılamazsa tüm planımız iptal olur. O yüzden en azından 4-5 bin aboneye sahip olursam gelen kişi sayısı beklediğimden fazla sayılarda olur. Yani en azından bir toplantı yapabilecek kadar insan bulabilirim diye düşünüyorum. Bu toplantıda da sohbet ederiz, insanlarla tanışmış oluruz. Ya en azından bu benim bir hedefimdi. Bu noktada hedefime ulaşamadım. Zaten benim için şu etapta ulaşılamayacak bir hedefti. Çünkü ilk senede 4-5 bin aboneye sahip olmak çok zor ama imkansız değildi. Çünkü bir tane YouTube kanalı vardı. Benim de karşıma çıkmıştı. 1-2 ay içerisinde 12-13 bin aboneye çıkmıştı. Yani yapan da yapıyor arkadaşlar ama bu hedefi başaramadığımı söylemek istiyorum. Ama tabii ki başarısızlık bizi öldürmez ve güçlendirir. Hedeflerimizden sapmadan tüm gücümüzle hedeflerimize ulaşmaya devam edeceğim. 2024 benim için genel anlamda verimli geçti. Ben 2024'ten razıyım. Sizler de 2024'ten razı mısınız? Öncelikle bunu merak ediyorum. Hedeflerinize ulaşıp ulaşmadığınızı yorumlara yazın lütfen. Çok merak ediyorum. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi ya da kendinize hedef koydunuz mu? Yani hedefler parasal hedefler olabilir arkadaşlar, spor yapmak hedefi olabilir ya da işinizle alakalı bir hedef olabilir. Tabii ki hedef koymaya dayalı bir işse, girişimciyseniz girişimcilikle alakalı bir hedefler de olabilir. Yani bu hedeflere ulaşabildiniz mi aslında çok merak ediyorum. Sonuçta hepimiz para kazanmaya çalışıyoruz. Yani yaşadığımız hayatta idealimiz bu. Ama bu paramızı kazanırken de dürüst bir şekilde, doğru bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Buradaki en önemli nokta arkadaşlar, yani girişimcilikten bahsediyorum. Mesela yorumlarda çoğu insan yazı yazmakta çekiniyor. Ama şöyle bir durum var. Şimdi belli mi olur? Hayat ne gösterir? Belli noktalarda takipçilerimle görüşürüm, çalışabilirim. Çoğu insan yorumlara yazmak noktasında sıkıntı yaşayabiliyor. Ama bunu şöyle aşabilirsiniz diye düşünüyorum. İş hayatında en önemli konulardan birisi de network'tür. Bana bir noktada ulaşmak isteyenler olabilir ya da en azından yorum ile iletişime geçmek isteyenler olabilir. Hani bunları yapabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Ben de network'e çok önem veriyorum aslında. Belli olmaz, belki çok yakın arkadaş oluruz, belki ilerleyen zamanlarda belli noktalarda ortaklık kurarız, iş yaparız. Benim için en önemli şeylerden birisi, tekrar söylediğim gibi, network'tür arkadaşlar. Dolayısıyla hepimizin network'ünü geliştirmesi gerekiyor. Çünkü siz bir işten ne kadar anlarsanız anlayın, network'ünüzü geliştirmediğiniz müddetçe başka bir insanın hayatına değer katamadıktan sonra hem para kazanamazsınız hem de kalben motivasyon sağlayamazsınız. Bu yüzden insanların hayatına değer katabilmek için o insanları tanımanız gerekiyor. O insanlarla iletişim kurmanız gerekiyor. Ortaklıklar, işbirlikleri bu networklerle oluyor. 2025 herkes için yeni ortaklıkların, yeni iş fırsatlarının ve bol kazançlı yıllar olmasını dilerim. Herkesin hedeflerine ulaştığı bir yıl olmasını dilerim. Arkadaşlarım, dediğim gibi hedefimin bir kısmına ulaştım, bir kısmına ulaşamadım. Kendimi geliştirme hedefine ulaştım. Düzenli video çekme hedefime ulaştım. YouTube'da 1000 aboneye ulaşma hedefime ulaşamadım. Ve takipçilerimle bir araya gelme hedefine ulaşamadım. Ama şöyle bir not koymak istiyorum. 1000 abone hedefime sadece 100 kişi kaldı. Sizlerin desteğiyle 4 hedeften 3 hedefime ulaşmış olabilirim. Her şey sizin elinizde. Ayrıca bu videoyu beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. 2025 herkes için mutlu, huzurlu bir yıl getirmesi dileğiyle.